Mutfağımdan herkese selam ve sevgiler. Bugün sizlere patlıcanı kış boyunca rahatlıkla saklayabileceğiniz çok lezzetli bir konserve tarifim var. Tarifimde 1 kilo patlıcan kullandım. Patlıcanın kabuklarını alacalı bir şekilde soyuyorum. Patlıcanların sap kısımlarını da kestikten sonra şimdi doğramaya geçebilirim. İlk önce 2'ye daha sonra 4'e bölerek doğruyorum. Konservesi çok kısa sürede piştiği için sizlere tavsiyem minik minik doğramayın ki pişme aşamasında malzemeler eriyip dağılmasın. Bu büyüklükte doğramanız idealdir. Doğradığım patlıcanların üzerine geçecek kadar soğuk su ilave edip 1 yemek kaşığı dolusu da tuz ilave ediyorum. Ve yaklaşık 15-20 dakika tuzlu suyun içerisinde beklemeye bırakıyorum. 1,5 kilo domates kullandım. Sizlere tavsiyem çok sulu, böyle ince kabuklu bir domates tercih edin. Çünkü konserveye ekstra bir su ilave etmek zorunda kalmazsınız. Domateslerin tabanına artı şeklinde çizikler attıktan sonra uygun bir kaba yerleştiriyorum ve üzerini örtecek kadar kaynar su ilave ediyorum ki kabukları çok daha kolay bir şekilde soyulsun. Yaklaşık 5 dakika boyunca bekletmeniz yeterlidir. Tarifte 150 gram biber kullanıyorum. Acı tatlı karışık olarak tercih ettim. Sizler damak zevkinize göre tamamını acı ya da tatlı olarak da kullanabilirsiniz. Biberleri de gördüğünüz büyüklükte doğradım. Şimdi suda beklemiş patlıcanları süzüyorum. Tekrar ikinci bir kez suda bekleteceğim. O bulanık siyah suyundan iyice arınması gerekiyor. Ta ki böyle berrak bir su ortaya çıkana kadar mutlaka siz de bu işlemi yapın. Domateslerimi de yaklaşık 5 dakika kaynar suyun içerisinde bekletmiştim. Bakın gördüğünüz gibi çok kolaylıkla kabuklarından ayrılıyor. Tabii ki bıçakla da kabuklarını ayırabilirsiniz ama ziyan olmaması için bu en garanti yöntem. Domateslerimi olabildiği kadar minik minik doğruyorum ki daha çok suyunu versin. Dediğim gibi etli bir domates kullanırsanız çok fazla sulanmayacaktır. Bu yüzden sizlere tavsiyem bahçe domatesi gibi ince kabuklu ve çok fazla sulanan bir domates tercih ederseniz çok daha iyi olur. Domatesleri doğrayıp uygun bir kaba aldım. Bakın patlıcanlar da berrak suyunu verdi. Artık bu kadar beklemesi yeterlidir. Bu işlemi birkaç kez yapmanız gerekir. Dediğim gibi mutlaka berrak bir su ortaya çıkana kadar patlıcanları suda bekletmeyi unutmayın. 4 iri dişte sarımsak kullanıyorum. Sarımsaklarımı da olabildiği kadar minik minik doğradım. Şimdi bütün malzemeleri birleştirme vakti. Domatesi, doğradığım sarımsakları, suyu süzülmüş ve sıkılmış patlıcanı, doğradığım yeşil biberleri kaba alıp şöyle elimle birazcık sıkarak domatesin iyice sulanması için malzemelerimi karıştırıyorum. 660 mililitrelik steril hale gelmiş cam kavanozlar kullanıyorum. Gördüğünüz gibi bütün malzemelerimi çiğden kavanoza aktarıyorum. Herhangi bir ön pişirme işlemi yapmanıza gerek yok. Hafifçe bastırarak domatesin suyunun yüzeye çıkmasını sağladım. Böylelikle kavanozda oluşan boşlukları da geri kalan malzemelerle dolduruyorum. Özellikle çiğ malzemelerle hazırlanan konservelerde mutlaka kavanozun içerisindeki havayı bir bıçakla almanız gerekir. Aksi halde çok çabuk bozulur ve ekşir. Kavanozun dibine kadar bıçağı soktuktan sonra hafif geriye çekin. İçindeki hava kabarcıklarının çıktığını göreceksiniz. Daha sonra her bir kavanoza yarım çay kaşığı kadar şeker ilave ediyorum. Ve geriye kalan domatesin suyundan üzerine ekliyorum. Özellikle tuz kullanmadım çünkü tuz patlıcanı biraz sertleştirebiliyor ama arzu ederseniz birer çay kaşığı kadar da ekleyebilirsiniz. Kullanacağınız kapaklar mutlaka yeni olsun ve içini de iyi kurulayın. Eğer domatesinizin suyu yeterli gelmediyse kavanozun boğaz kısmına kadar içme suyu ilave ederek tamamlayın. Derin bir tencerenin tabanına bir bez yerleştiriyorum ki kavanozlar kaynama esnasında birbirine çarpmasın ve kaymasın. Sadece kavanozun yarısını biraz geçecek kadar su ilave ediyorum. Kapaklar mutlaka yukarıya bakacak şekilde yerleştirin. Asla ters olmasın. Ve kaynatmaya başlıyorum.
Kaynamaya başladığını gördüğüm andan itibaren süre tutuyorum. 15 dakika üzeri örtülü kaynatıyorum. Elinizdeki en derin tencereyle bu işlemi yapabilirsiniz. Ben düdüklü kullanmak zorunda kaldım ama kesinlikle pişirme modunda yapmıyorum bu işlemi. Kapağını sadece asaleten kapatıyorum. 15 dakika kaynattıktan sonra gördüğünüz gibi kapaklarda böyle bir bombeleşme olacak. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra, yani birkaç dakika sonra hemen çıkartıyorum tencerenin içinden. Şu an gayet kaynar bir durumda. Kesinlikle soğuk bir zemin üzerine ya da mermer üzerine çıkartmayın. Ani ısı değişiminden dolayı çatlama oluşabilir ve fışırdama sesi kesilene kadar gördüğünüz gibi kapakları tekrar sıkıştırıyorum. Bu işlemi yaparsanız konserveniz kesinlikle bozulmaz, ekşimez. 2 yıl boyunca aynı tazelikte saklayabilirsiniz. Ve kapaklarını iyice sıkıştırdıktan sonra hiç bekletmeden ters çeviriyorum. Soğuyana kadar kesinlikle dokunmuyorum. Soğuduktan sonra ertesi gün kapaklarını kontrol ederek serin ve güneş görmeyen bir yerde saklıyorum. Yemeğini yapmak istediğinizde et ya da kıyma kullanabilir, yaz türlüsü şeklinde de hazırlayabilirsiniz. 10 dakika içerisinde pişen çok güzel bir konservedir. İnşallah sizler de tarifimi denersiniz ve beğenirsiniz. Deneyenlere de şimdiden kolaylıklar diliyorum. Kanalımda buna benzer pek çok sayıda sos, turşu, reçel, konserve tarifleri görebilir. Onlardan da faydalanabilirsiniz. Yeni videolarımdan ve tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup bildirim zilini de açık tutmanız yeterlidir. Yepyeni tariflerle yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.